Bizi beklerken şu bilgisayarın mouse'unu yerine takmaya hallettim ve sizlerin yayına gelmenizi bekliyorum dostlar şimdi. Konuşacağımız çok yeni gelişmeler var. Hepsini birlikte değerlendireceğiz. Evet, ben hazırım. Sizler. Bekliyorum sizleri. Yayına gelmenizi. Dostlar, sizlerin mesajlarınızı ama bunu onarmıştım. Evet gördüm. Hoş geldiniz Nelly Manzano. Hola Nelly Manzano. Maestro Bilal diyor. Hola. Caner hoş geldin canım. Lale Arzu merhaba. Hoş geldiniz. Özel abonem. Nelly Manzano da burada Arjantin'den özel abonem. Emi Güler Andorra'dan. Emi Güler Andorra. Hola Emi Güler. Hola. Teşekkür ederim Caner. İyiyim. Sen nasılsın? Bu altyazıları görmüyordum 2 gündür. Dün biraz uğraştım. Yapay zeka bana yol gösterdi. Onun dediklerini uyguladım ve sorunu çözdüm. İyi ki bu yapay zeka çıktı. Dotasel, teşekkür ederim. Lübnan, Beyrut, hoş geldin. Leoni, çok teşekkür ederim. Ben de öyle ümit ediyorum Leoni, sağ ol. Banu Kavaş nasılsın? İyi misin canım, moderatörüm? Müjgan da burada, Ay Yıldız da geldi. Dostlar birer geliyorlar. Yunanistan, Stella, hoş geldin canım. Stella, hoş geldin Atina'dan. From Grek, ha? Hellas, viva Hellas. Tuğçe Pile selam diyor. Sema Dumantepe, ne güzel çiçekler Sema. Mahcup ediyorsun beni diyor İbrahim Tatlıses. Beni mahcup ediyorsun. Teşekkür ederim. Ay Yıldız, Banu'ya selam. Aykut merhaba. Lale Arzu merhaba. Lale Sema'ya. Osman Ulusan iyi akşamlar. Hülya Kılıç. Peki arkadaşlar ve Caner. Sonunda beklenen gerçekleşiyor. Afra Saraçoğlu'nun Pera dizisiyle ilgili resmi paylaşımı yapıldı. Pera yakında geliyor arkadaşlar. Hep soruyordunuz Pera ne zaman gelecek diye ve Disney Plus resmi açıklamayı yaptı. Pera yakında geliyor. Mert Ramazan Demir'le de gurur duyuyoruz. Biraz sonra bu iki konuyu da konuşacağız arkadaşlar. Peki İstanbul'daki arkadaşlarım, İstanbul'daki dostlarım, kardeşlerim, akrabalarım korkmayın. Bu mikro depremlerin bir tehlikesi yok. Bunlar çok küçük şiddette depremler ve şu anda gerçekleşen son 2 günde gerçekleşen ufak depremler. Deprem uzmanları bunların büyük bir depreme yol açma gibi bir durumu olmadığını açıklıyorlar peş peşe. Korkacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu da burada söyleyeyim. Şimdi notlarım arasında gördüm. Peki Alp Navruz benim beğendiğim oyunculardan biri. Alp Navruz'u beğeniyorum. Onunla ilgili de konuşacağız şimdi arkadaşlar. Beğen yaparsanız peşin sonra unutabilirsiniz. Ve abone olarak beni izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Yapar Ay Yıldız, Pera Gala yapar. Vikya Pera gör beni sonunda. Sema Dumantepe, Lale Arzu özel abonem. Yorumlarıyla da çok katkıda bulunuyor Lale Arzu. Nelly Manzano'yu bırakmasaydınız arkadaşlar Arjantin'den C dedi, merhaba dedi ve kaçtı. Disney Plus. Evet beğen yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Peki Caner, Pera başlıyor az kaldı. Zamanını söylemiyorlar ama çok yakında dediklerine göre Eylül'de başlayacak. Peki Hilmi Cem İntepe evlendi. Hilmi Cem İntepe çok sevilen bir Survivor yarışmacısı. Aynı zamanda bazı dizilerde oynadı değil mi?
E, Hilmi Cem İntepe dansçı Pırıl Hanım'la, Pırıl Atasever'le evlendi. Survivor yarışmasıyla popüler olmuştu Hilmi Cem İntepe. Sonra oyuncu da oldu. Bodrum Masalı, Yeşilçam ve Hürkuş, Göklerdeki Kahraman gibi yapımlarda başrolde oynadı. Uzun süredir aşk yaşadığı Pırıl Hanım'la evlendi Hilmi Cem İntepe ve Survivor'dan bazı arkadaşları katıldı bu çiftin düğününe. Çok da güzel dans ettiler birlikte. Zaten gelin hanım dansçı olduğu için ve Survivor 2016 şampiyonu Atakan Arslan da Çağan Atakan Arslan da düğüne katıldı. Avatar Atakan, yani Avatar Atakan ve çok mutlu olsunlar. Evlilik teklifini 2024 yılında Londra seyahati sırasında yaptığını söylüyor. Haber paylaşımında bazı arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Evet. Çok mutlu olsunlar. Hilmi Cem İntepe yakışıklı bir arkadaşımız. Gelin hanım da çok güzel. Evet, her şey gönüllerince olsun. Yakışıyorlar diyor Elif Nur Çetin, mutlu olsunlar. Arka Sokaklar dizisinde de oynamıştı sanırım diyor Sema Dumantepe. Ya Alp Navruz Venedik'te ödül alacak. Venedik Film Festivali'nde 4 Eylül'de başlıyor Venedik Film Festivali. Alp Navruz ödül alacak arkadaşlar. Bu ne ödülü biliyor musunuz? Bu İtalya'da sinemayı geliştirmek ve İtalyan sinemasını ödüllendirmek için Venedik Film Festivali içinde aynı zamanda televizyon yapımlarını, televizyon dizilerini ödüllendirmek için Venedik Film Festivali içinde 2002 yılından beri Kineo ödülleri adı altında Venedik Film Festivali'ne paralel olarak bir ödül töreni düzenleniyor, bir etkinlik düzenleniyor. Kineo ödülleri İtalyan Kültür Bakanlığı'nın öncülüğünde desteğiyle ve Ada Masalı, Alp Navruz Ada Masalı, Ayça Ayşin Turan'la başrollerde oynadığı Ada Masalı dizisi Star'da yayınlanmıştı. İtalya'ya da satılmıştı o dizi. İtalya'da da gösterilmişti. İtalyanlar diziyi çok beğenmişlerdi ve Alp Navruz'un oyunculuğuna hayran kaldılar. Ve 2026 yılı Kineo ödüllerinde en iyi yabancı erkek oyuncu ödülünü Alp Navruz'a veriyorlar arkadaşlar. Halk kararı ve jüri kararı. Kineo ödülleri halk kararıyla, halkın oylarıyla ve profesyonel jürinin oylarıyla veriliyor her sene. İtalya'da sinema salonlarını dolduran ve ekran başında dizileri izleyen halkın oylarıyla belirleniyor. Kimlerin ödül alacağı. 2023 yılında Demet Özdemir yine Kineo ödüllerinde 80. Venedik Film Festivali bünyesinde gerçekleştirilen törende uluslararası en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştı. Demet Özdemir 2023'te. İbrahim Çelikkol 2024'te uluslararası en iyi oyuncu ödülünü almıştı Venedik'te. Yine bu Kineo ödüllerinde. International Best Actor Aras Aydın 2025'te geçen sene uluslararası en iyi erkek dizi oyuncusu seçilip ödül almıştı. Bu sene de Alp Navruz uluslararası en iyi erkek oyuncu ödülünü alıyor. Dizilerimiz o kadar beğeniliyor ki İtalya'da da arkadaşlar. Her sene bizden bir oyuncu İtalya'dan bu değerli ödülü almaya hak kazanıyor. Peki şimdi ne zaman? 4 Eylül Cuma günü
e, Alp Navruz Venedik'te 4 Eylül Cuma günü Venedik'te olacak ve önce bir konferans düzenlenecek ve o konferansta medyanın karşısına çıkacak Venedik'te. Bu ödül bünyesinde bir konferans düzenlenecek. 5 Eylül Cumartesi günü ise uluslararası sinema dünyasının önemli isimlerini ve uluslararası televizyon dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Kineo ödülleri törenine katılacak ve ödülünü alacak arkadaşlar Alp Navruz. Kendisini buradan kutluyoruz. Darısı diğer başarılı oyuncularımıza. Afra'ya bol şans diyor Dotosel Pera için. Evet. Peki arkadaşlar. Şimdi Uzakşehir sete bugün çıktı arkadaşlar. Burada bir arkadaşım da yazıyor. Brev 32 merhaba. Vikya Afra'ya başarılar diliyor. Uzakşehir bugün sete çıktı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerde oynadığı reyting rekortmeni dizi bugün sete çıktı. 3. sezon 64. bölüm çekimleri İstanbul'da başladı arkadaşlar. 2 günlük bir çekim var bugün ve yarın. Sonra ekip Budapeşte'ye uçacak ve Budapeşte'de çekimler yapılacak. Macaristan'ın başkentinde. Uzakşehir dizisi Eylül ayının ilk ya da ikinci haftasında izleyici karşısına çıkacak arkadaşlar. Yetişirse ilk hafta, yetişmezse ikinci hafta. Kimler diziye veda etti? Sezon finaliyle birlikte Boran karakteri Burç Kümbetlioğlu oyuncu ve Şahin karakteri Alper Çankaya, bir de Demir karakteri Ferit Kaya diziden ayrılmışlardı biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Alya ve Cihan hemen şöyle bu ilk bölümü hikayesini hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bizi ne bekliyor? Uzakşehir 63. bölümün hikayesi nasıl? Alya ve Cihan çetin savaşların ardından aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanırken konağı uzun süre sonra ilk kez tatlı bir telaş sarar. Ancak geçmişin gölgeleri bu mutluluğa geçit vermemeye kararlıdır. Meryem'in sakladığı en büyük sırrı elinde bir koz olarak tutan Boran, sınırları zorlayan bir tehditle kartları yeniden dağıtır. Meryem çaresizlik içinde geri dönülmez bir kararın eşiğine sürüklenirken Boran'ın Cihan'dan intikam alma hırsı Alya'yı hayati bir seçimle baş başa bırakır. Sevdiği adamın geleceği ve kalbindeki yara arasına sıkışan Alya, büyük aşkını korumak için kendi kıyametini başlatır. Na 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 la 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 na 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 na. Ay çok merak ediyorum. Böyle bitmişti dizi arkadaşlar. 63. bölüm böyle bitti ve Boran diziden ayrıldı. 64. bölümle başlayacak dizi. Şimdi bakalım neler olacak yeni sezonda. Mert Ramazan Demir'in Bize Bir Şey Olmaz dizisi. O da Disney Plus'ta. Ve ilginçtir arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun seyredeceğimiz Pera Gör Beni dizisi de Disney Plus'ta. Mert Ramazan Demir'in Bize Bir Şey Olmaz dizisiyle ilgili yeni başarılar geliyor kulağımıza. Afra Saraçoğlu'ndan da çok şey bekliyoruz Pera dizisiyle arkadaşlar. Önce bir seyredelim Pera dizisini. Bir alkışlayalım. Ondan sonra dünyadan sesler gelmeye başlasın Pera dizisiyle ilgili. İki önemli oyuncu. İkisinden de başarı haberleri geliyor arkadaşlar. Bu yüzden çok mutlu olmamız gerekir ve onları
kavga etmeden, tartışmadan, birbirimizi incitmeden, kırmadan desteklememiz gerekir arkadaşlar. Her şeyi bir kenara bırakın. 2 yıldızı alkışlayın. 2 yıldız gökyüzünde parlıyorlar. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu. Biraz sonra bu konuyu konuşacağız arkadaşlar. Biraz sonra bu konuyu konuşacağız. Magazin dünyası Fahriye Evcen'in çantasını konuşuyor arkadaşlar. Fahriye Evcen'in çantasını konuşuyor magazin dünyası. Şimdi bakalım Fahriye Evcen'in çantasına nasılmış? Fahriye Evcen'in çantası hemen şöyle göstereyim size. Şık bir çanta değil mi arkadaşlar? Beyaz kalp şeklinde bir çanta. Fahriye Evcen'in paylaşımıyla gördük bu çantayı. Ancak ilginçtir, çanta öyle bilindik bir marka değil. 1650 dolara satın alınmış. 80 bin lira, yaklaşık 80 bin lira tutuyor. Üzerinde belirgin bir marka logosu yok. Ama sosyal medyada herkes bu çantayı konuşuyor, paylaşıyor. Çok beğenilmiş. Zarif bir stili var Fahriye Evcen'in ve aksesuar seçimlerinde de çok başarılı Fahriye Hanım. Burak Özçivit'in 2 çocuğunun annesi ve buradaki kombin ve çanta uyumu da, kıyafetleri ve çanta uyumu da çok başarılı bulundu Fahriye Evcen'in arkadaşlar. Şimdi şöyle çantayı biraz daha yakından göstereyim. Üzerindeki pötikare elbiseyle de çanta uyumlu bulundu. Pötikare elbise koyu pembe, çanta beyaz, koyu pembe, beyaz kareli, ama hakikaten bir uyum söz konusu. Peki arkadaşlar, fiyatı da biraz tuzlu. 1650 dolar, yaklaşık 80 bin lira. Yakışır Fahriye Evcen'e. Yakışır Fahriye Evcen'e. Burak Özçivit bugün sete çıktı. Dün sete çıktı Burak Özçivit. Burak Özçivit'in bir sene ara verdi değil mi arkadaşlar? O Osman Bey dizisinden sonra, Kuruluş Osman dizisinden sonra 6 yıl oynadı o dizide. 6 sezon oynadı. Kolay değil. ATV'de yayınlanmıştı. Yine ATV'de bir dizide kendisi, Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Burak Özçivit. Ben Burak Özçivit'i karakterini çok beğeniyorum. Çok efendi. Hakikaten çok efendi ve çok çalışkan. Hiç pes etmiyor. Adana'da başladı çekimler. Güneşin Doğduğu Yer. Sibel Taşçıoğlu Burak Özçivit'in annesini oynuyor. Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı zaman olay olmuştu değil mi? Yine isteği dışında. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan her oyuncu gibi o da isteği dışında çıkarılmıştı. Canım Süreyya Diker, eşi rahatsız olduğu için geç katılıyor. Sevgiler diyor Süreyya Hanım. Eşinize çok geçmiş olsun Süreyya Hanım. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sema Dumantepe. Anı istiyor Sema Dumantepe. Bugün biraz dolu. Bakalım Semacığım, olur mu? Şimdi Burak Özçivit'in Güneşin Doğduğu Yer çekimleri Adana'da başladı demiştik arkadaşlar. Sibel Taşçıoğlu annesini oynayacak. Celadet Kozan. Sibel Taşçıoğlu'nun rolünün adı Celadet. Nereden buluyorlar? Dizilerde öyle garip isimler buluyorlar ki arkadaşlar. Özellikle kadınlar için. Celadet. İlk defa duyuyorum hayatımda. Burak Özçivit'in annesinin, Burak Özçivit Kenan Kozan rolünü oynayacak arkadaşlar. Güneşin Doğduğu Yer. Peki şimdi benim burada anlatmak istediğim başka. Ama size
şunları da göstermek istiyorum elbette. Bunları göstereceğim. Pardon, bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye dostlarım. Burak Özçivit'in yeni dizisinden. Evet. Kenan Kozan annesi Celadet Hanım'la Burak Özçivit dizi setinden dün ilk fotoğraflar geldi diziden. Burak Özçivit yakışıklı arkadaşımız. Peki şunu hatırlıyor musunuz? Dostlar, orada mı herkes? Geliyorum. Bu göbeği hatırlıyor musunuz? Bu bir erkek göbeği. Bu göbeği hatırladınız mı? Bir erkek göbeği bu. Hemen o fotoğrafı size tekrar göstereceğim şimdi. Bakın kimin göbeği? Burak Özçivit'in göbeği. Kucağındaki çocuklarından biri Bodrum'da bundan bir ay önce çekildi arkadaşlar. Ailesiyle tatil yapıyordu. Dizi öncesi stres atıyordu. Göbeği gördünüz mü? Bir ay önce. Ya bu adam bir ayda arkadaşlar, bu adam bir ayda Burak Özçivit bu hale nasıl geldi ya? Nasıl o kadar kilo verdi? Nasıl zayıfladı arkadaşlar? Şuraya bakar mısınız? Şuraya bakar mısınız? Dizinin dünkü setinden fotoğraf çekimi. Ben şok. İradeyi görüyor musunuz? Nasıl ünlü olunur? Nasıl şöhretli olunur? Nasıl çalışkan olunur? Nasıl azimli olunur? Görüyor musunuz? İradeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Bu paralar niye veriliyor bu insanlara falan diye eleştirenler oluyor ya. Meslek aşkını görüyor musunuz? İşine olan düşkünlüğünü görüyor musunuz? Prensip sahibi olmayı görüyor musunuz arkadaşlar? 30 günde adam nereden baksanız 8 kilo vermiş ya. Normalde diyetlerde insan bünyesi için bir ayda 4 kilo verilir. Ama o göbeği gördünüz mü? Orada 4 kilo falan değil. Orada 10 kilo fazla var bence, bakın. Burada 10 kilo fazla var bence Burak'ta. Bence 8-10 kilo vermiş Burak. 8-10 kilo vermiş bir ayda. İradeye bakar mısınız arkadaşlar? Hiç mi bir şey yemedin ya? Şu göbeğe bakın arkadaşlar. Hiç mi bir şey yemedin? Nasıl bu hale geldin? Nasıl bu kadar zayıfladın? Formülünü bize de ver. Ne yaptın? Formülünü bize de söyle. Nasıl zayıfladın bu kadar? Gördünüz değil mi arkadaşlar? Hayır. Peki. Stoak hayatım, onlar ünlü, sıradan insanlar değiller. Onlar ünlü. Ünlüler mahkemeye çıktıkları zaman bile eleştirilerle ilgili, mesela halktan birilerinin kendileriyle ilgili yorum yazmasıyla, eleştirmesiyle ya da gazetecilerin eleştirmesiyle ilgili mahkemeye çıktıkları zaman hakim ne diyor biliyor musunuz? Sizler halkın alkışlarıyla, takdiriyle zirveye çıkmışsınız, bir yerlere gelmiş insanlarsınız. Herkesten çok daha fazla tahammüllü olmaya mecbursunuz diyor eleştirilere, yorumlara. Anlatabiliyor muyum? Ünlüler için bu bir içtihat haline geldi. Yargı kararı, Yargıtay kararı. Ünlüler eleştirilir. Herkesten daha fazla. Özel hayatlarına bir yere kadar girilebilir. Onun da sınırı var elbette. Ünlülerle ilgili yorumlar yapılabilir hakaret etmeden, yasalar çerçevesinde. Herkesten daha fazla tahammüllü olmaya mecburlar. Çünkü bizlerin yazılarıyla, sizlerin alkışlarıyla, sizlerin yorumlarıyla, beğenileriyle zirveye geliyorlar. Halk da onlarla ilgili
her konuda, merak ettikleri her konuda, bilgilenmek istedikleri her konuda bilgi alabilirler. Bizler de bu konuda onlarla sizler arasında aracıyız dostlar. Onun için ayıp, kilosunu niye konuşuyorsun, niye yazıyorsun filan demeyin, anlatabiliyor muyum? Senin kilonu konuşursak Sito, senin kilonu yazarsak o zaman haklısın. Ve bu söylediğimizde aslında Burak Özçivit'in lehine bu konuşmam benim. Onu takdir ediyorum. Helal olsun sana diyorum. Helal olsun. Prensip sahibisin diyorum. Azimlisin diyorum. Anlatabiliyor muyum? İşini çok seviyorsun, çok bağlısın ve seyircine karşı sorumluluk duyuyorsun. O göbekle ekran karşısına geçsen, izlesen, o göbekle kamera karşısına geçse demez misin ya bu nasıl oyuncu demez misin? Süreyya Diker. Peki, geçmiş olsun tekrar eşinize. Çok geçmiş olsun. Arkadaşlar, evet Fahri Evcen'le ilgili konuştuk. Burak Özçivit'le ilgili konuştuk. Peki arkadaşlar, şimdi şuna da bir bakayım. Şuraya da bir bakayım. Yeni sezonda ekranda 35 dizi olacak. Dostlar 35 dizi olacak. Ekranda bundan 5-6 sene evvel, yok 6'ya gitme. 4 sene öncesine kadar 70 dizi falan oluyordu ekranda yeni sezonda. Yani sonbahar sezonu başladığında 70-75 dizi birden başlıyordu. Aşk, dram, aksiyon ve dönem hikayeleri olarak 35 dizi başlayacak arkadaşlar. ATV'de yeni sezonda Abi devam edecek. Abi, Aşk ve Taht başlayacak arkadaşlar. Güneşin Doğduğu Yer yeni dizi, Aşk ve Taht yeni dizi, Mercan Köşk yeni dizi, Hamal yeni dizi, Altı İstanbul'da yazdan devrediyor. Abi de geçen seneden devrediyor. ATV'de izleyeceğimiz diziler Now ekranlarında, Now TV ekranlarında Yeraltı dizisi, Halef, Köklerin Çağrısı, Kod Adı Adana Günlükleri, Ömür Usta, bu da çok iyi bir dizi olacağı söyleniyor. Sevdam Karadeniz dizisi, Anne Yarısı ve Şapkacı Kadınlar. Bunlar da yeni diziler arkadaşlar. Adana Ayazı ve Centilmen. En çok Nova ekranlarında mı dizi başlayacak? Star TV'de yeni sezonda Çirkin olacak arkadaşlar dizi. Sevdiğim Sensin, Başkalarının Hayatı, Tuzlu Kahve merakla bekliyoruz. Nebahat Çehre oynayacak. Bir Hayat Hikayesi isimli bir dizi daha Star'da. Kanal D'de Daha 17 yazdan devam edecek. Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Haysiyet, İyilik Öğretmeni ve Karakuyu Kanal D'de. Show TV'de Kızılcık Şerbeti devam edecek arkadaşlar. Sevdan Bir Ateş, Cevher ve Muhtemel Aşk. Muhtemel Aşk da kaldırılacak mı, kaldırılmayacak mı diye herkes devam ediyordu. Sınırdaydı, herkes merak ediyordu. Reytingler açısından sınırdaydı, kaldırılabilirdi de. Muhtemel Aşk devam edecek arkadaşlar. Show TV'de yeni sezonda Eylül'de. TRT1'de ise Cennetin Çocukları, Mehmet Fetihler Sultanı, Taşacak Bu Deniz, Gönül Dağı ve Teşkilat. 35 dizilik yeni bir sezon başlayacak Eylül'den itibaren arkadaşlar. Merak ediyor musunuz bu yeni dizileri? Ben çok merak ediyorum. Yok, Halef'i ben sevmedim. Bir bölüm seyrettim. Sto hiç sevmedim. Elana çevirin diyor. Elana çevireceğim canım. Yayın bilsin çevrilecek. YouTube müsaade eder etmez hemen sizin önünüze sizin konuştuğunuz dilde altyazılar gelecek. Evet, Yasemin Ergen'e Tuzlu Kahve'de, Doktorlar dizisindeki Yasemin Ergen'e Tuzlu Kahve'de onun boşandığı kocası
motosiklet kazası geçirdi. Allah sağlık versin, ameliyat oldu. Bacağında bir sakatlık oluşmuştu, ameliyat oldu. Motosiklet kazası geçirdi. Milyarder ailenin oğlu, Yasemin Ergen'in çocuklarının babası, boşandığı kocası. Çok geçmiş olsun. Ben de tuzlu kahveyi bekliyorum Sema. Yalı Çapkını'nı bitirdiler diyor Dotosel. Diziler hep devam ediyor diyor. Lale Arzu, Afra kızımız sakın dizi yapmasın. Bu yıl uluslararası Mert'e bol şans. Tuzlu kahve patlar abi diyor. Bakalım Caner'cim. Peki. Şimdi arkadaşlar dizilerdeki son durum böyle. Bana hep soruyordunuz. Masada evet. Bana hep soruyordunuz. Dizilerdeki son durum böyle. Şimdi dostlar, arkadaşlar, evet şunu da hemen şöyle evet, Prens Harry ve eşi e, Prenses Markle, Meghan Markle İngiltere'ye dönüyorlar. 2020 yılında Prens Harry babasıyla küsmüştü, kardeşiyle kavga etmişti ve İngiltere'yi terk etti. Bütün kraliyet ünvanlarını bıraktılar arkalarında. Kullanmayacaklarını söylediler ve karı koca İngiltere'yi terk etmişlerdi. Hatırlarsınız. Önce Kanada'ya yerleştiler, sonra Amerika'ya, Kaliforniya'ya geçtiler, yerleştiler. Önce Kanada'da uzun süre yaşadılar ve dünya basını da kraliyet ailesinde çatırdama olarak bu haberi büyük bir ilgiyle konuşmuştu. Hatta Meghan Markle'ın ana kraliçeyle de arasının açık olduğu, o da rahmetli oldu, toprağı bol olsun ana kraliçe, arasının açık olduğu, konuşmadığı, ona küstüğü söylenmişti. Ve şimdi ülkelerine geri dönüyorlar. Prens Harry, Lady Di'nin oğlu, iki oğlundan biri biliyorsunuz. Toprağı bol olsun. Lady Di'ni Paris'te bir trafik kazasında 1999 senesinde kaybetmiştik arkadaşlar. Peki, şimdi İngiltere'ye geri dönüyorlar. Babasıyla geçen sene barışmıştı, Kral Charles'la Harry. Ama kraliyet ünvanlarını kullanmayacaklar. Yine kraliyette bir görev kabul etmiyorlar. Ayrı bir eve çıkıyorlar. Sarayda oturmayacaklar. Ayrı bir ev kiraladılar. 16 Ağustos, 26 Ağustos'ta dönüyorlar. Az kaldı. Ve gerekçe de çocuklarının eğitimi için diyorlar arkadaşlar. İngiliz okullarında okumasını istiyorlar çocuklarının. Amerika'da her türlü eğitim imkanı var ama İngiltere'de kendi ülkelerinde okumalarını istiyorlar. 2 küçük evlatları var. 3 oldu mu? 3 müydü? Biliyorsunuz. Bu da dünyadan en ilginç son günün magazin gelişmesi arkadaşlar. Peki, hayırlısı olsun onlar için her şey diyelim. Bir saniyenizi rica ediyorum dostlar. Bu arada siz beğen yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Evet, geldim. Teşkilat dizisinin yeni başrol oyuncusu belli oldu arkadaşlar. Kadın başrol oyuncusu. Biliyorsunuz Afra Saraçoğlu'na da teklif yapılmıştı ve görüşme olmuştu. Teşkilat dizisi yapımcısıyla Afra Saraçoğlu arasında. Afra'nın söylediği fiyata yükselemediler. Afra Saraçoğlu kendi değerini istedi elbette ve onlar da o kadar bütçeleri olmadığını söylediler. Herkesin kendi hesabı var. Hande Erçel'le teklif götürdüler. Hande Erçel'le de anlaşamadılar arkadaşlar. Ve yoğun bir şekilde Tolga Sarıtaş'ın partneri kim olacak başrolde, onun arayışı içindeydi yapım ekibi. Sonunda
Bensu Soral'la anlaştılar. Bensu Soral benim de beğendiğim, takdir ettiğim bir oyuncu. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğunda da kendisinin başarılı olduğu fikrindeyim arkadaşlar. En son Organize İşler Sazan Sarmalı'nda oynadı Netflix'te. Organize İşler Sazan Sarmalı'nda oynadı. E, Bensu Soral diziye yeni bir ivme katar mı, katacak mı? Teşkilat dizisi biliyorsunuz 7. sezonunda ve her pazar reytinglerde birinci. Yayın günü pazar günü arkadaşlar. Her pazar reytinglerde birinci olmayı başaran bir dizi. Ben de severek izliyorum zaman zaman. Evet, izleyeni çok diyorlar. Evet arkadaşlar, Teşkilat dizisiyle de ilgili haberimiz böyle ama beğen çok az. Beğen sayısı niye az arkadaşlar? Abone olarak izlerseniz bir de ayrıca dostlar memnun olurum, mutlu edersiniz beni. Abone olmanız bizler için çok değerli. Özel abonelerimden kimler vardı, kimler geldi? Bu arada özel abonem Martak 3465'in hangi ülkeden olduğunu merak ediyordum. Costa Rica'dan Martak 3465, bir Latin ülkesi Costa Rica'dan Martak, yorumlarına rastlıyorum, okuyorum. Teşekkür ederim Martak 3465. Daha sonra izlediğinde, bu videoyu izlediğinde altyazılar çevrilmiş olacak. O zaman benim burada seninle ilgili ne söylediğimi anlayacaksın. Martak e, Martak tutkulu bir Türk dizisi seyircisi arkadaşlar. Yorumlarından onu anladım. Afra Saraçoğlu'nu da çok seviyor. Mert Ramazan Demir'i de çok beğeniyor. Takdir ediyor. Martak 3465 uzun zamandır bizi izlediğini de anladım, fark ettim. Costa Rica'dan bizi izleyen başka dostlar, arkadaşlar da var. Hepsine buradan selamlar, kucak dolusu selamlar. Martak yeni özel abonem. Peki Süreyya Diker Hanım burada, özel abonem. Süreyya Diker hanımefendi burada. Onunla demin merhabalaştık. Nelly Manzano özel abonem. O da yayın başlarken geldi ve bizlere selam verdi Arjantin'den. Çok selamlar Nelida'ya tekrar. Delfina Dimasio Şili'den özel abonem. Kendisi canlı yayınlarıma katılmıyor. Saat farkından olsa gerek. Gündüzle gece kadar bir saat farkı var biliyorsunuz Güney Amerika ile. Ve daha sonra izliyor bizi. Delfino Dimasio. Lidya niye gelmedi peki? Her gün gelen Lidya, Fransa'dan özel abonem Lidya Dupuy. Lidya özel abonenin daha da ötesinde bir arkadaş ve bir dost olduk kendisiyle artık. Gün içinde de görüşüyoruz Lidya ile. Lidya'ya çok selamlar buradan. Monica Vasconcelos Brezilya'dan özel abonem. Bizi izleyen, yayınlarımızı izleyen ve destekleyen bir arkadaşımız. O da Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i beğeniyor. Bak Lidya geldi. Lidya, kucak dolusu sevgiler sana. Güzel ülkene, güzel insanlarına, güzel ailene Lidya. Kucak dolusu sevgiler, kucak dolusu. Lale Arzu Hanım burada, sağ olsun. O da yayınlarımıza hemen her gün katılıyor ve magazinle çok ilgili, çok meraklı. Lale Arzu Hanım'a da merhaba. Flavia Rocha 3746. Bugün gün içinde sosyal medyada diğer uygulamalarda rastladım Flavia Rocha'nın yorumlarına. Flavia'ya da buradan kucak dolusu çiçekler yolluyorum. Güzel Bodrum'dan, güzel Brezilya'ya, ülkesine. Flavia Rocha. Derya Şahin Eğitim, diğer özel abonem. Kendisi zaman zaman bizi izliyor ama çok yakında Londra'da uluslararası bir toplantıda bir sunum yapacak. Yaklaşık 25-30 ülkenin katıldığı bir barış etkinliğinde uluslararası siyasetçilerin, bilim insanlarının
sanatçıların olduğu bir etkinlikte bir Türk bilim insanı olarak göğsümüzü kabartacak ve bir orada moderatörlük ve sunuculuk yapacak, o etkinliği yönetecek gün boyu Derya Şahin Eğitim. Ona da sevgiler yolluyorum buradan. Evet, tuzlu kahve süper olacak diyor Ay Yıldız'a. Lale Arzu özel abonem. Lidya, hiçbir şey göründüğü gibi değildir diyor. Lidya, çok haklısın. Hayatta pek çok şey göründüğü gibi değil arkadaşlar. Evet, beğen yaparsanız ve özel ve abone olursanız yayınlarımıza, kanalıma abone olursanız memnun olurum. Dilerseniz özel abone de olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken şey ana sayfadaki yönlendirmeleri takip etmeniz gerekiyor. İsterseniz süper chat de alabiliyorsunuz. Süper hediye de alabiliyorsunuz. Şimdi bazı hediyeler de uygulamaya koydu YouTube hesaplarda. Süper teşekkür de alabiliyorsunuz. Dilerseniz öyle de katkıda bulunabiliyorsunuz kanalımıza. Peki, Teşkilat dizisinin yeni kadın başrol oyuncusunun Bensu Soral olduğunu söylemiştik. Hakan Baş'la evli uzun zamandır. Mutlu bir yuvaları var. Onun da altını çizelim arkadaşlar. Burak Özçivit'le ilgili haberimizi kenara koyabiliriz. Konuştuk. Peki dostlar, Murat Başoğlu isimli çok ünlü bir televizyon sunucusu vardı. Hatırlar mısınız Murat Başoğlu'nu? Ekranların çok beğenilen yakışıklı, uzun boylu, karizmatik ve kültürlü bir sunucusuydu Murat Başoğlu. Ne var ki bir gün Bodrum'da, Yalıkavak'ta bir teknenin içinde uzaktan videosu, görüntüleri çekildi. Yeğeniyle skandal bir görüntülerdi bunlar. Yeğeniyle birlikte çekilmişti Murat Başoğlu. Ondan sonra toplum tarafından affedilmedi, linçlendi adeta, yargılandı. Hayasızca hareketlerde bulunmak suçuyla yargılandı Murat Başoğlu. 9 yıl önce hatırlarsınız ve insan içine çıkamaz hale geldi. İşlerinin hepsini kaybetti arkadaşlar. Reklamlarda oynuyordu, televizyonda, kanallarda sunuculuk yapıyordu. Hepsini kaybetti. Karısı boşadı, karısından ayrıldı, çocuklarından ayrıldı. Çok zor durumlara düştü. Sokakta insanlar laf atıyordu, kavga ediyordu insanlarla, kavga etmek zorunda kalıyordu. Ve sonunda Türkiye'yi terk ettiğini öğrendik. Yunanistan'da yaşıyor şu anda Murat Başoğlu arkadaşlar. İşte yeni fotoğrafı, en son fotoğrafı yanındaki Yunanistan'daki iş ortağı. Yunanistan'da emlakçılık yapıyor ve vize işleri yapıyor. Altın vize diye bir uygulaması var Yunanistan'ın. Buradan talepte bulunan Türklere o altın vize satışı yapıyor. Yunanistan'da işte 500 bin euroya kadar ev sahibi olursanız size 500 bin altın vize veriyorlar. Yani Yunanistan'da oturma hakkı alıyorsunuz arkadaşlar. O konuda aracılık yapıyor. Yeni işi de bu Murat Başoğlu'nun. Allah kimseyi şaşırtmasın. Ülkesinde barınamadı. Ne yazık ki çok ünlü bir televizyoncuydu kendisi. Hatalarından dolayı ülkesini terk etmek zorunda kaldı ve bu durumlara düştü. Gördüğünüz yaşlanmış da saçları iyice beyazlamış. 57 yaşında Murat Başoğlu. Yıllar çabuk geçiyor. Lale Arzu. Evet. Sema, çok kötü bir skandaldı diyor. Öz yeğeniyle çirkin bir görüntüyle yakalanmıştı. Kimsenin yüzüne bakamayacak hale gelmişti. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya Sibel Can'ı çok seviyoruz ama Sibel Can da niye böyle oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Sibel Can dün de kıyafetini konuşmuştuk Sibel Can'ın. Dostlar şöyle bir tarıyorum. Evet, Sibel Can ne yapsa
fotoğraflarda kilolu gözüküyor maalesef dostlar. Öyle değil mi? Sesi çok güzel, sahnesi çok güzel ama bu kilo problemini bir türlü atlatamadı. Geçtiğimiz günlerde sahnede onun kontrolü dışında fotoğrafları, görüntüsü çekilmişti Sibel Can'ın. Yani seyircilerin önüne gidip şarkı söylerken seyirciler çekmişti bu görüntülerini Sibel Can'ın. Ve Sibel Can üzülmüştü tabii. Çünkü fotoğrafları, görüntüleri Sibel Can'ın ekibi servis ediyor medyaya. Ve onlar paylaşıyorlar Sibel Can'ın sayfalarında. Ancak seyirci çektiği zaman seyirci niye uğraşsın ki, niye rötuş yapsın ki, niye fotoğrafı, görüntüyü zayıflatsın, değiştirsin ki? Seyirci de kendi sosyal medyasında çektiği gibi yayınlıyor. Öyle olunca doğal olarak, doğal haliyle insanlar Sibel Can'ı gördüler. Doğal halinde de bayağı kilolu işte gördünüz. Ve Sibel Can yeni bir karar aldı. Artık konserlerde seyircinin önüne inmeyecek, seyircinin yanına gitmeyecek. Çünkü böyle görüntü çektikleri zaman morali bozuluyor. Bütün insan rötuş yapılamıyor ki seyircinin çektiğine. Nasıl rötuş yapacak? Ve seyirciden uzak durmaya karar verdi. Hiç öyle şey olur mu Sibel? Git seyirciyle iç içe olman lazım senin. Görmüyor musun? Dünyanın her yerinde konser veren şarkıcılar seyircinin yanına gidiyorlar, elini tutuyorlar, iç içe oluyorlar, onlarla selfie yapıyorlar. Hemen o arada bir kağıt imzalatan olursa imza atıyorlar, imza veriyorlar. Seyirciden uzak olunur mu Sibel Can? Öyle yapacağına, bak diyet yap demiyorum. Diyet yap demiyorum. Ona karışmam. İster yaparsın ister yapmazsın. Öyle yapacağına seni halıya sarılmış gibi gösteren, kilime sarılmış gibi gösteren o elbiseleri giymekten vazgeç. Ne o öyle ya? Sanki halıya dolanır gibi, böyle halıya dolanır gibi o fotoğraflarda. Bak bulacağım şimdi buradan bir fotoğraf göstereceğim. Yani senin modacın, stilistin, onu değiştir ya. Seyirciyle ne derdin var senin? Sibel Can. Evet, hemen buraya yazdım. Fotoğraf gelsin. Yapma. Yani seyirciye küsme. Seyirciyle aranı açma. Yani seyircinin yanından niye... Seyircinin yanına git. Seyirciyle kucaklaş. Seyirciyle kucaklaş. O elbiseler senin son zamanlarda giydiğin elbiseler hep birbirine benziyor Sibel Can. Yani o elbiselerde bir problem var. Yani rulo gibi böyle sanki seni bir halıyla sarmışlar da üzerine elbise giydirmişler gibi. Bu sayfa açılmıyor. Şimdi şuradan bakayım. Evet. Bir saniyenizi daha rica ediyorum. Sibel Can da kolay değil arkadaşlar. 40 yıldan fazla süredir sahnelerde. Çok uzun süredir sahnelerde. Ve zayıflayamamasının nedeni de Sibel Can'ın bazı rahatsızlıkları olduğu söyleniyor. O nedenle kilo veremediği söyleniyor. Vücudun hızlı yağ yakmasını engelleyen hastalıklar varsa kimse zayıflayamaz ki. Ki böyle hastalıklarda var biliyorsunuz arkadaşlar. İnsanların kilo vermesini, vücudun hızlı çalışmasını engelleyen rahatsızlıklar maalesef var. Yani şu elbiseyi dün de göstermiştik. Fena değil gibi gözüküyor ama bakın bu yani yüz yuvarlak, vücudu yüz yuvarlak gösteriyor.
Yani bunun gibi elbiseler giymeyi çok seviyor Sibel Can. Bence kreasyonunu değiştirsin. Yeni bir modacıyla çalışsın. Şurada bir elbise var, ona bakayım. Evet. Zor. Zor. Yani kadınlar için özellikle kilo çok önemli. Demin Sousos vardı içinizde. Hatırlayanlar vardır kendisini. Yani 160-170 kiloydu. Hiçbir şekilde utanmazdı, çekinmezdi. O şekilde sahneye çıkardı. Yunanlı ünlü şarkıcı Demis Sousos. Çok kiloluydu. Erkek. Erkekler öyle şeyden çekinmezler. Ama kadınlar çekiniyorlar. Kadınlar için kilo çok önemli. İşte Sibel Can'ın bir başka fotoğrafı. Burada yine biraz daha yani vücut geniş kilolu ama biraz daha iyi sanki. Allah sağlık versin. En önemlisi sağlık dostlar. Şimdi arkadaşlar, beğen yapıyor musunuz? Beğen yaparsanız çok mutlu edersiniz beni ve abone olursanız arkadaşlar, abone olarak izlemeniz bizler için çok önemli. Önce Mert'i konuşalım. Mert'in dizisi ve hadi Afra'yı da söyleyeyim. Mert ve Afra'nın başarıları göğsümüzü kabartıyor. İkisi de küresel anlamda büyük başarılar getiriyorlar bize arkadaşlar. Her biri kendi alanında, kendi açısından inanılmaz projelerle sahneye çıkıyorlar. Oyun sahnesine, dizi sahnesine çıkıyorlar ve dünya çapında takdir ediliyorlar. Göğsümüz kabarıyor. Bunun altını çizmemiz lazım. Bize bir şey olmaz dizisi, Mert Ramazan Demir'in Miray Daner'le oynadığı dizi. Biliyorsunuz Türkiye'de çok izleniyor, çok beğeniliyor ama uluslararası alanda da Almanya'da, İspanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Arjantin'de, Brezilya'da, Latin Amerika'da, en son bu ülkelerde de en çok izlenen dizilerden, yapımlardan biri haline geldi. Bize bir şey olmaz. Uluslararası başarı haberleri geliyor. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biriydi dijital platformda. Ulusalda da şu anda arkadaşlar büyük başarılar elde ediyor ve bu saydığım ülkelerde sosyal medyada hashtaglerle çok destekleniyor. Bize bir şey olmaz. Ve Mert Ramazan Demir'in oyunculuğu, partneri Miray Daner de beğeniliyor arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun dizisi, Pera dizisi gibi Mert'in Bize Bir Şey Olmaz dizisi de Disney Plus yapımı arkadaşlar. Ve bunu da burada altını çizelim. Şimdi Pera'yı konuşacağız ama Pera'yı konuşmadan evvel Fransız lüks mayo markası Live Studio var. Live Studio. Meğer Afra Saraçoğlu'nun Capri Adası'nda giydiği mayo Live Studio markasının mayosuymuş ve Live Studio mayos firması yetkilileri Afra Saraçoğlu global bir yıldız olduğu için sosyal medyada kendilerine ulaştırıyor bir şekilde fanları. Bakın diyorlar, Afra Saraçoğlu da sizin mayonuzu giyiyor diye. Live Studio markası Afra'yı paylaşmalara doyamıyor arkadaşlar. Bundan güzel reklam mı olur mayo firması için? Hiç Afra'ya bir ödeme yapmadan Afra Saraçoğlu'nun beğenerek, isteyerek yaz tatilinde giydiği mayo kendi ürünleri olduğunu öğrenince bunu paylaşmalara doyamıyorlar. Evet. Ve Afra Saraçoğlu, ben Afra'nın yerine olsam elbette giyeceğim mayoyu bir firmayla anlaştıktan sonra böyle markasını tanınan bir mayoyu giyerim. Yoksa tanınan bir mayoyu giyip de onu ücret ödemeden neden kendi üzerimden
reklam yapayım, neden öne çıkarayım. Afra Saraçoğlu da elbette bundan sonra böyle yapacaktır. Ve bu firma Afra Saraçoğlu'nu, evet, şöyle, Afra Saraçoğlu ile ilgili de çok güzel yorumlar geliyor Mayo firmasının Instagram hesabında. Dostlar, bunu da söyledikten sonra İspanyol Diez Minitos dergisi Afra Saraçoğlu'nu haber yapıyor. Onu en çok talep gören ve en değerli yıldızlardan biri olarak nitelendiriyor. Olağanüstü başarılar elde eden genç yaşta bir oyuncu olarak Türkiye'yi aştı ve global pazarda da öne çıkmayı başardı diye ve Disney Plus'ta yakında büyüleyici bir rolle karşımıza çıkacak diyor. Pera karakteriyle bizi yeniden büyülemeye hazırlanıyor diye. İspanyol Diez Minitos dergisi arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nu haber yapmaya doyamıyorlar. Yurt dışında hemen yayıldı Afra'nın Pera dizisinin Eylül ayı içinde başlayacağı. Hemen İtalya'da, İspanya'da, Güney Amerika'da çeşitli yayın organları bunu haberleştirdiler arkadaşlar. Dergiler hemen konu yaptılar. Haber konusu yaptılar. Bunu da altını çizelim dostlar. Şimdi şuraya da bir bakayım. Evet. Şuraya da bakıyorum arkadaşlar. Bir saniyenizi rica ediyorum. Evet. Şimdi dostlarım. Evet, Pera dizisi, Pera Gör Beni, Disney Plus tarafından resmi bir duyuru, fragman tanıtım afişi yayınlandı ve dizinin Afra Saraçoğlu'nun çok güzel bir fotoğrafını hazırlamışlar. Bu fotoğrafta yapay bir zeka da kullanılmış ama harika bir afiş hazırlamışlar ve dizinin Eylül ayında yayınlanacağını, çok yakında yayınlanacağını duyuruyorlar. Bir aksilik olmazsa Eylül ayında, hatta önümüzdeki günlerde, belki de Ağustos sonunda arkadaşlar Pera'yı izleyebiliriz. Ve büyük bir kitle, çok büyük bir kitle, hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem Amerika'da, Uzak Doğu'da çok büyük bir Afra Saraçoğlu seven kitlesi bu haberle çok sevindi ve yüz binlerce paylaşım sosyal medyada devam ediyor arkadaşlar. İnsanlar 8 bölüm geliyor. Düşünün, 8 bölüm. Tabii ki elbette mini dizi, 45'er dakikalık 8 bölüm halinde gelecek. OGM Pictures çekti biliyorsunuz. Ve Çanakkale ile İstanbul'da, Assos'ta, Çanakkale Assos bölgesinde ve İstanbul'da yapıldı çekimler. Yönetmen Bahadır Karataş, senaryoyu da Başar Başaran yönetiminde bir ekip yazmıştı. Hikayenin konsepti The Truman Show'dan esinlenerek ortaya çıkarılmıştı. Furkan Andıç eşlik ediyor erkek başrolde ve Ulvi Kahyaoğlu. İsim geliyor mu bu arada? Sesim geliyor mu? Seste problem var mı? Telefon çaldı da bir ara. Geliyor peki. Evet arkadaşlar. Dizi çok merak ediliyor. Çok merak ediliyor ama diziyi hem ham halinde izleyen bir iki kişi, tabii kim olduklarını söylemem mümkün değil. Hem montajlı halini kurgu bittikten sonra izleyen bir kişi, bunların sayısı çok azdır malumunuz. Benim emin kaynaklardan öğrendiğim harika bir dizi geliyor arkadaşlar. Emin kaynaklardan öğrendiğim harika bir dizi geliyor dostlar. Ben de çok merakla bekliyorum. Güçlü bir psikolojik drama
çok güçlü bir psikolojik drama geliyor arkadaşlar. Bakalım hangi gün yayına girecek? Şimdiden merak içindeyiz arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra Pera'nın yakında ekranda olacağını söyledikten sonra, evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın Cuma, yarın İpek Canbulat'la huzurlarınızda olacağız. İpek Canbulat'la karşınıza geleceğiz ve sizlerle sohbet edeceğiz. Magazin gündemini yorumlayacağız. Yarın saat 18'de. Sema Dumantepe dünyanın her tarafından bizi izleyen arkadaşlara selamlar, sevgiler diyor. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sema emeklerine sağlık diyor. Ben de sizlere, moderatör arkadaşlarıma ve değerli izleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Güzel Türkiye'min her köşesinden, dünyanın çeşitli ülkelerinden bizi izleyen değerli dostlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar.